Herkese merhabalar. Bugün yine harika bir saç ekim sonucuyla sizlerle karşınızda olacağım. Ama öncesinde beni yalnız bırakmadığınız için desteklerinizle daha yoğun başvurulara, daha fazla insana ulaşmamı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum ve devamını da diliyorum. Bu sol bölümde gördüğünüz like, beğeni tuşları, abone olmanız, yapacağınız yorumların hepsi bizim videolarımızın, saç ekim sonuçlarımızın, yaptığımız işlemin, sanatın daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Algoritmada YouTube diyor ki bu hoca bu konuda çok iyi arkadaşlar, bunu mutlaka bir izlemelisiniz dedirtiyor. O yüzden her beğeniniz, her yorumunuz çok kıymetli. Devam ettirmenizi de, bu desteğinizi sürdürmenizi de rica ediyorum. Ve böylelikle hemen hastamızın öncesi halini bir yakından bir değerlendirelim. Hadi yaklaş. Evet, bir öncesinde Gürol albayım bu şekildeydi. Önden baktığımızdaki profilimiz böyle. Üstten baktığında açıklığımız artık tepeye doğru bir az saç var ama onlar da çok verimli değildi. Yanlardan bakıldığındaki görüntümüz bu şekildeydi. Şimdi Gürol albayımın timinden arkadaşlarının saçını ektik. Çok güzel saçlandı. Sonrasında onları görünce kendisi de dayanamadı, geldi. Benimkisi de olur mu acaba ya İbrahim hocam dedi. Neden olmasın dedik. Hadi biz neler yapmışız bir görelim. Evet, Gürol Bey'in bir yıl öncesi görüntüsü bu şekildeydi. Şimdi bir yıl sonra saç ektikten sonraki tablosu sizlerle. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Gürol Bey. Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Vallahi şöyle karizmanız falan daha da bir güzel, bir tatlı hale gelmiş yani maşallah. Şimdi şöyle yakın çekimde ben takipçilerim için herkesin merak ettiği çekimi yapacağım. Sizin de zamanında merak ettiğiniz, acaba saç ekimi yaptırsak İbrahim Bey'de ne kadar doğal olacak? Sorusunun cevabını şimdi arayanlar için yaptığımız işlemle göstermiş olacağız. Evet arkadaşlar, bu çekimler sizler için yakından böyle tarama şekliyle, yani Cüneyt Arkın gibi olmuşuz ya, maşallah var. Yani bütün ince detaylarıyla. Şimdi şu görselimizi bir netleştirelim. Ve de şöyle yakınlaştıkça yani saçın insandaki etkisini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar genç ve daha dinamik bir hale insan bürünüyor. Bir onu netleştiriyorum, bir kendisini netleştiriyorum. Aradaki farkı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir zamanların güzel bir sözüydü. Evet, ön hattımızdaki doğallık, efsane dediğimiz, dünyanın her yerinden insanları bana Bursa'ya getiren çalışmanın özelliği ve diğer bölgelerin başarısı. Bir de arka bölgemiz dönebilir miyiz? Bir dönelim şöyle. Hani diyorlar hocam, arka bölgede tavuk yolunmuş gibi olur mu? Korkuyoruz hocam, endişemiz var. İşte gördüğünüz üzere burada, yani şu donör bölgede bir iz görmeniz neredeyse imkansızdır. Çok güzel bir şekilde alım yapılarak, buna makyajlı mikrofuve sanatı diyoruz. Alım yapıldı. Anlaşılması çok zor. Hafif uzun kullanmayla da daha da iyi bir hale geliyor. Şimdi bu telefonlar tabi olayı daha da parlatıyor. Normalde arkadaşlar tepe bölgemiz daha kapalı dururken burada hafif bakın bir seyreklik görüyoruz. Bu telefonun vermiş olduğu ışık şeyiyle de alakalı, durumuyla da, ayarlamasıyla da alakalı. Normalde daha kapalı duruyor. Bunları da bilin çünkü güncel mevcut telefonlar olayı daha da parlak bir hale getiriyor. Bana doğru dönebilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere çok güzel doğal eski saçları diyebileceğimiz görüntüsüne Gürol Bey'i kavuşturduk. Sizler de böyle doğal bir saç ekim sonucuna kavuşmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Oradan bizzat
Hem çizerek hangi bölgelere ekeceğimizi, kaç bin gref olacağı, fiyatımızın ne olacağı bilgilerin hepsini bizzat benden alabileceksiniz. Çok yoğun başvuru geliyor. Bu doğallığı gören kesinlikle gitmeliyim diyor. Sağ olun, böyle destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bazen yetişmekte zorlanabiliyorum. O yüzden zaman alabiliyor. Ama lütfen sabırlı olun. Bizzat kendim tarafından size tam net değerlendirme belirttiğim için sabırlı olmanızı tekrar rica ediyorum. Güzel bir şekilde nasıl bir çalışma yapacağınız ve fiyat hakkında bilgi alabileceksiniz. Şimdi konumuz hakkında Gürol Bey'in saç ekimi sonrasında hayatına kattıkları ve yaşadıkları süreci hakkında detaylı konuşmamıza geçeceğiz. Onu da sonuna kadar lütfen dinleyin. Tekrardan hoş geldiniz Gürol Bey. Sağ olun hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Bir yıl geçti İyiyim aradan. Bir Yani yıl geçmiş yani. Evet. Değil mi? Geriden bakınca evet, çok geçen bir süreç. zaman su gibi akıp geçiyor dedikleri işte şu anda da öyle. Hocam çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yapalım mı, yapmayalım mı? Nasıl yaparsak nasıl olurdu? Olur mu, olmaz mı derken bir yılımız devrildi. Önceki halimizi hatırlıyor musunuz? Şimdi buraya gelince şimdi gördüm. Yani bu halde miydim falan diye. Değil mi? İnsanların Yani insanlar nelere katlanmışlar meğersem. eşimize sormak lazım bunu. Eşim Yani tabii. genelde şöyle oluyor. Saç ekimi sonrası saçlarına kavuşan insanlar önceki dosyalarını açıyorum. Aa hocam hakikaten bu ben miydim ya? Bu kadar mıymış ya? Aa falan oluyor çünkü artık göz alışıyor. Eski hali unutuyor. Yeni halimizle tabii eskiyi Evet, yani görmez bunu oluyoruz. Sildik yani hafızadan hemen. Efendim hemen hatırlatalım. Ön profiliniz bu şekilde. Üstten ortaya kadar zaten güzel bir açıklık var. Saç yok denilecek seviyede. Buralarda da çok seyrek kalmıştı. Bizler de buraları doldurduk. Güzel bir şekilde. Şimdi yani bir 10-15 yaş attık ha. Gürol Albay'ım. Evet. Eşim yani ben eşime neler çektirmişim meğersem yani. Eşim için şu anki halimi bakıp bu halini şey yapınca Evet. tabii onu, Nelere katlanmak evet, zorunda mı kalmış? böyle bir söylemedi gerçi ama sonuçta Görsel olarak anladım ben yani Evet. ne demek istediğini. daha iyi oldu ha Gürol Albay'ım. Çok güzel oldu hocam, daha iyi değil mi? Yani. Yani bu sporsa hani öyledir yani. Maşallah yani şu enerjinizi görüyorum ya ben. O bana en büyük mutluluk veren nokta. Mesleğimde yani beni teşvik eden, insanlara daha fazla insana hizmet aşkıyla böyle ulaşmamı sağlayan faktör bu. Hani para bir noktaya kadar da şu mutluluğu para da vermiyor. Evet. O senin geliyorsun böyle, Gürol Albay'ım geliyor arada. Enerjisi yüksek böyle daha mutlu şey Şu fotoğraftan seveceğim belli bir oluyor halde. aslında değil mi hocam? Bak şu fotoğraftan belli oluyor. Bak daha bakışlar aşağıda. Evet. Daha üzgün. Gülüyor ama. yani Baş dik böyle değil şimdi. Daha dik, daha sempatik ve daha dinamik bir görseldeyiz. Ben Ne yani mutlu bu bize. halini sevdim. Sağ olun. Evet. Karar verirken sizin timden birileri vardı. Onlarla ilk Sağ önce olsunlar. Evet. İki arkadaşım hocamızın hastası oldu. Hasta diyelim artık bunlara. Hastası oldu ve gayet güzel sonuçlar elde ettiler. Hemen peşlerine de ben geldim. onlardaki değişikliği görünce dur bir dakika ya Alman'ın dedi yani ki burada bir şey var. Beni de götürün gençler falan diye onlara söylüyor. Sonrasında Gürol Bey de geldi. Ya olur muydu, olmaz mıydı falan. Dedim Çok ki, tereddüt etmiştim evet yani. Değil mi? O Acaba günlerde- ben hastası olur muyum acaba? Ben saç onlar da ekimine tuttu uygun ama muyum? ben de tutar mı Evet, tutmaz mı? tutar mı tutmaz mı? Arkadaşlar bu konu hakikaten çok böyle zor söylenebilecek bir konu. Çünkü insanoğlunun yaratıcısı olmadığımız için %100 garantör bir saç ekimi sonucuna kavuşacağız diye bir gerçeklik yok maalesef. Genelleme yapabiliyoruz ancak. Bu genellemeyi de yani bugüne kadar yaptığımız işlemlere istinaden söyleyebiliriz. Yani %90-95 sağlıklı bir dokuda başarı kaçınılmazdır. Ama %5, %10 oranında olumsuzluklar yaşanabilir, problemler yaşanabilir. Yani burada artık dokunun bağdaşması dediğimiz vücudunuzun bir kapasitesi vardır. Bu kapasite sizi
saç ekimi sonucundaki başarınızı belirler. Bazı kişilerde çok verimlidir, üst seviyelerdir. Bazı kişilerde düşük olabilir. Bunun da işlemi yapan kişiler tarafından da tam iyi bir cerrahi konumlama yapıldıysa işte bu şekilde sonuç kaçınılmaz olur. Ama şu kelimelere dikkat. %100 garanti ediyorum, sertifika düzenliyorum, garanti belgesi vereceğim. Arkadaşlar lütfen yani bu tarz şeyleri yani mantığınızda lütfen iyi değerlendirin, iyi sorgulayın. Sağlıkta yani inancınız hangi yönde bilmiyorum ama Allah Rabbimiz dediğimiz inancımıza göre bizleri yaratan kişidir. Onun adına vaatler vermek doğru değildir. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Çok garantör konuşmak sağlıkta uygun değildir. Hani bir yazıcıdan, bir torna tezgahından, bir CNC tezgahından bir ürün, malzeme çıkartıyor olsak %100 garanti verelim. Çünkü o makineleri biz yarattık. Bizler neyi olması gerektiğini, sonucunun ne olacağını biliyoruz. Ama insanoğlunun yaratıcısı olmadığımız için bu tarz cümlelerin karşılığı olmadığını, garanti veriyorum, %100 başarılı olacak, saç çektikten sonra dökülmüyor cümlelerinin geçerliliğinin yani bizim tarafımızdan olmadığını, mantığınız tarafından da biraz düşününce olamayacağını anlayın. Bunları bu şekilde söylenmesinin geneldeki sebebi daha yüksek oranlı başarı sonuçlarının kaçınılmaz olmasından ama etik olanlar yine %100 kelimesini kullanmaz. O yüzden biz de hiçbir zaman kullanmadık. Evet, kullanmadık. Birol Bey'e de bunları anlattık. Yaşından dolayı, durumundan dolayı olabilecek ihtimallerin hepsini belirttik. Sonrasında da göreceğiz. Bir takım şeyler artık vücudun kapasitesiyle alakalı olmasından dolayıydı. Evet. Ama güzel, sorunsuz bir şekilde işlem sürecimiz ilerledi. Ahenkli bir şekilde saçlarınıza kavuşturduk. Doğru. Sizin böyle ekim sürecinde anlatmak istediğiniz insanlara hani siz de çok kaygılıydınız. Evet, bayağı kaygılıydım yani konuştuk Şimdi, zaten bunları. Evet, saç ekimi yaptırdıktan sonra, kavuştuktan sonraki hisleriniz. Bende saç ekimi yaptırma kararını verme aşamasındaki temel sebep gibi böyle insanlara yönlendirici olabilecek. Neden buraya gelmeliler? Neden biziz? Böyle anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa sizden de dinleyebiliriz. Ben nasıl karar verdiğimi anlatayım isterseniz Evet. arkadaşlarımıza. Benim karar verme süreci epey uzun sürdü. Bir 20 sene kadar sürdü. Nasıl oldu? 30'lu yaşlarda ben başladım dökülmeye benim saçlarım. 35'lere geldiğimde saçlarım dayılarıma benzedi. Onlar da aynı bu şekilde az önce hocamızın gösterdiği şekilde saçlarını kaybetmişlerdi. Onları görünce artık kendimi dedim ki benim böyle saç sorunum var. Ve bunu araştırmaya başladım. İşte imkanlarına bakıyorum. O zaman teknikler de yeni. Şeyler de yeni. Ve merdiven altı şeyler gelmeye başladı. İşte olaylar falan filan görünce 45'e kadar ben bunu araştırdım. 45'ten sonra artık dedim ki benim artık saç ekimim mümkün değil. Saçlar da bembeyaz oldu. Böyle olunca artık dedim Evet. aynalar, kısa saç, beyaz saç falan filan deyince saç ekimden vazgeçtim. Dedim ki bu iş olmayacak bana. Böyle devam ettim. Ta ki 55 yaşlarına gelene kadar, 55 yaşlarında da işte iki arkadaşımız benim hocamızın bir şeydi, hastası oldu. Onlara saç ekimi yapıldı, gayet başarılı. Gayet memnunlar. 5 tane de ben hocamıza danıştım. Hocam benim saçım Bu arada uygun mudur, değil midir evet, diye. o timinden arkadaşlar da ona ben şey diyorum zaten, o çok zor bir vakaydı. O iki bahsedilen kişilerden bir tanesi bildiğin yani Erray'ını kurtarma operasyonu gibi bir saçsız alanı kurtarma operasyonuydu. Onun da videosu çok yakında gelecek. O da hazırlanıyor. Şu anda ikinci seansını yaptık. Onun sürecinin de biraz tamamlanmasını. O videoyu izlediğinizde zaten hocam hakikaten Erray'ını kurtarma işlemi gibi saç ekimi olmuş diyeceksiniz. İzlediğinizde anlayacaksınız. İnşallah onu da yakın zamanda paylaşma fırsatı buluruz. Böylelikle derken bir de geldiniz ki kendini yanımda buldunuz. Evet.
Buradaki konuşmalarımızda da hani yaptığımız için karşılığını, güvenilirliğini anladınız. Hastane içerisindeyiz. Profesyonel bir kadromuz, staff kadrom vardır arkadaşlar. Günübirlikçi böyle hizmet aldığım bir durum söz konusu değil. Kendi staff kadrom vardır. Herkes burada mutlu, mesut, profesyonel bir şekilde hizmetini sunmaktadır. Zaten ekibimdeki o şeyi hissetmişsinizdir. Yani bir kişiyle sadece 2 arkadaş ilgilenmiyor. 4 kişi oluyoruz, 3 kişi oluyoruz. Benimle birlikte 5. kişi oluyoruz. Size özel böyle ilgilenildiğini, değer verildiğini burada onu hissediyorsunuz. Çünkü biz olaya ticaret olarak sadece bakmıyoruz. Çünkü kafanızda benim imzamı taşıyorsunuz. Doğru. O yüzden daha mükemmel olmanız, daha harika ve estetik bir şekilde sonuçlanmanız için özel itinalı saç ekim sanatımı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani günlük 15-20 hasta yapmıyorum. O yüzden 3 ya da 4 hasta kabul ediyorum. O beni bulan, araştıran insanlar buluyorlar. Reklam vermiyorum arkadaşlar. Sadece bu videoları size hazırlıyorum. Bunlar da reklam olarak çıkmıyorum. Çünkü yoğun bir talep zaten var. Görenler işin farkını anlıyorlar. Siz de şu an izlediğinizde anlayacaksınız. Ve diğer videolarımı da izleyin lütfen. Her video farklı bir kişinin aynen hikayesi, saç ekim sürecini anlatmakta. Yüzlerindeki ifadeleri görünce zaten anlayacaksınız. Evet. Tamamlamak istediğiniz bir şeyler varsa yine ben size fırsat vereyim. Hocam şöyle, yani biz tanışalı 1,5 yıla yakın olmuş. Şimdi bugün şey yapınca Evet. 14 yıl, 14 ay. saç ekimi oldu. Ondan öncesi de tanıştık, işte şey yaptık, ön görüşme falan filan. Ondan sonra da araştırma falan Devam etmekteydi. Randevumuz şeydi. Neyse 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda ben buraya bir kere randevulu geldim. O da Ekim günü. Bunun haricinde girişlerin tamamen tesadüfi oldu. Evet. Habersiz denetleme gibi oldu yani. Bizim Her defa. tabiriyle habersiz denetleme gibi oldu. Burada ben hem ekibi gördüm, hem ortamı tespit ettik, hem de hastaları birebir burada memnuniyetlerini falan. Her günkü hasta sirkülasyonumuzu, yoğunluğumuzu, Onlara da ekibin sohbet ettim ben. değişmediği. Konuştuk, ettik. Hepsi de memnundu gayet. Çok başarılı. Aynı süreçte olmuş. her geçen gün daha da büyüyerek burada da devam ediyoruz. Sizler de kendinizle alakalı nasıl bir işlem yapılacağını merak ediyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Hem çizerek hangi bölgelere ekim yapılacağını, kaç bin lira fikirleyeceğini ve fiyatımız ne olacağı hakkında bilgilendirme yapıyorum. Sadece sizden sabırla biraz beklemenizi rica ediyorum. Çünkü başvurulara dönmekte bizzat ben kendim döndüğüm için zaman alıyor. Onu unutmayın. Sabrınızı sadece rica ediyorum. Bu arada desteklerinizle devamını istiyorum. Like atmayı, yorum yapmayı, beğeninizi iletmeyi unutmayın lütfen. Çünkü daha fazla insana yardımcı olabilelim diyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnsanlara, takipçilerimize, izleyenlere hani bu doğal sanatı gösterebilmek adına katkınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim. Tamam hocam, ben teşekkür ediyorum. Yani bana bu yaşta bu görüntüye kavuşturduğunuz için. O yüzden Ne demek yani, o da bizim işimiz. Zaten varlığımızın, var olmamızın, mesleğimizi sevmemizin sebeplerinden bir tanesi. Ömür boyu dökülmemesini diliyorum. Evet. Güzelce, ahenkle tarayacağınız saçlarınız olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Severek izlemişsinizdir. Daha fazla videomuzu izlemeniz için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yeni videolar geldikçe sizler de izleyebilirsiniz. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.